Korkuteli'nde kabak yetiştiriciliği yapılan bir alandayız. Burada yapılan kabak yetiştiriciliğini açık alanda yapıyorlar. Gördüğünüz gibi. Sakız kabağı dediğimiz, yazlık kabak dediğimiz kabak türünden yetiştiricilik yapıyorlar. Tabi burada açık alanda olduğu için askıya alma yok. Yerde herhangi bir askıya almadan yerde sürünücü mantıkla yetiştiriliyor. Şimdi birazdan onu da göstereceğiz zaten. Birazcık boy vermişler, aslında uzamış yerde sürülmeye devam ediyor ya da uzamaya devam ediyor, başka bir ifadeyle onu kullanabiliriz. Zaten ne kadar boylandığını hemen şurada da gösterebiliriz. Baktığımız zaman şuradan kökten yukarıya doğru baktığımızda uzuyor. Evet, biraz daha iyi gelişmiş olan bir başka kabak. Baktığımızda şurada yere doğru yatmaya başlamış. Tarlanın içerisinde kabakların bir kısmı gayet güzel gelişmiş. Bir kısmında sorunlar olduğunu görebiliyoruz. Şu bölgede olduğu gibi örneğin. Bahçe kendimizin olmadığı için köklerini açıp bakmak istemiyoruz. Üreticisini henüz bahçenin de olmadığı için sökmek istemiyorum açıkçası. Söktüğümüz zaman muhtemelen, şunun için bu ifadeyi kullandım, muhtemelen köklerinde problem var bu bölgedeki kabaklardan. Köklerde problem olduğunu söylememizin sebeplerinden birisi şu: bitki bazı meyvelerini sarartıyor. Yani besleyemiyor. Yaprakları çok ince, kıvır kıvır olmuş. Evet, bunun budamasına dikkat etmeleri lazım. Yaprak alımına dikkat etmeleri lazım. Az önce söylediğim gibi burada uzun bir kabak bitkisi yere sürülmüş. Uzuyor sıra aralarına doğru. Geniş bir sıra arası vererek dikimini yapmışlar. Burada görüldüğü gibi. Fiyat şu anda gayet iyi diyebiliriz. En azından domatesten daha iyi diyebiliriz. Her 2-3 güne bir hasadını yapıp satışını gerçekleştiriyorlar. Yağmur yağdığı için biraz ıslak. Toprak ıslanmış durumda. Yarına hemen hasat edilebilecek olan meyveler var. Erkek çiçek tabii ki şu anda yok. Çünkü erkek çiçekler sabahtan açarlar. Öğleden sonra da kapanırlar. Örneğin açmış ve kapanmış bir erkek çiçeği burada görebiliyoruz. Burada da bir başka kabak bahçesindeyiz. Bu da gayet güzel gelişmiş. Artık mevsim Eylül'e doğru geldi. Üretim devam ediyor. Kabak yapraklarında hafif yaşlanmalar var. Ama dediğimiz gibi, az önce de bahsettiğimiz gibi askıya alma açıkta yok. Maliyetli işlem. Serada bunu daha çok yapıyorlar. Ama şöyle bakıldığı zaman hiç gereksiz yaprak budaması yapılmamış. Aslında kısmen de olsa beslenmesi açısından yapılabilirdi. En azından fazla yapraklar alınabilirdi alttan. Tabi nemli koşullara dikkat etmek gerekiyor. Yapraktan kaybedecek su bazı hastalıklara da neden olabilir. Üreticinin o konuda dikkatli olması gerekiyor. Burada bazı kabak üzerinde belirginleşmiş beyazımsı kısımlar var, gri. Bunlar çok daha fazla olursa, şurada var örneğin bir tane bitkide, biz buna gümüşlenme hastalığı diyoruz. Bu tam da gümüşlenme değil aslında, biraz yakın ona.
oluşmuş. İlerleyen aşamalarda bunlar çıkıyor. Fizyolojik bir hastalık bu. Yani tam gümüşlenme değil derken yaprağı komple kapatırsa biz ona diyoruz. Ama bak şurada gördüklerimiz bazıları var. Bunlar da bunun genetik olarak var olan bir göstergesi bitkinin. Yaprak kenarlarında solmaları görebiliyoruz. Bu da beslenme ile ilgili bazı sıkıntılar olduğunu gösterebiliyor. Çünkü uzun dönemdir yetiştiricilik yapıldığı için, hasada da devam edildiğinden dolayı, hiç de budama yapılmadığından dolayı, özellikle vejetatif kısım dediğimiz büyük yapraklı kısımlara bitkinin gücü o taraflara gidiyor. Bundan dolayı eksikler olabiliyor. Gübrelemesine dikkat edilmesi gerekiyor. Gübreleme, sulama önemli. Yayla köylerinde açıkta yetiştiricilik yapılıyor ama artık sondajlar yapılıyor. Sular çıkartılıyor. Su da olunca güzel güzel sebzeler yetiştirilebiliyor. Damla sulama sistemi kullanılıyor. Evet, burada bitkinin fizyolojik olarak olumsuz bir şeyle karşılaştığı belli. Yaprak kenarlarında kurumaları var. Büyüme ucu gitmiş. Bitkideki sorunu tespit etmenin yolu bakılacak. Bu beslenme ile ilgili bir soruna benziyor. Bu da kökteki olumsuzluklardan kaynaklanıyor olabilir. Yani kök hastalıklarından bazıları olabilir. Onlara incelemek gerekiyor. Bahçe sahibinden izin almadan onları sökmek istemiyoruz. Aksi takdirde hemen sorunun ne olduğunu tespit edebiliriz aslında. Görsel olarak tespitimizde sizleri yanıltıcı olabilir diye buradan direkt onun tanımlamasını yapmak istemiyoruz. Burada bir erkek çiçek alabiliriz de buradan, kopartabiliriz de bunu. Artık işi bitmiş. Sabahtan öğlene kadar açık kalır. Ondan sonra kapanır. Burada bir dişi çiçek. Artık meyve oluşuyor bunda. Bu şekilde açtığımız zaman iç kısmını görebiliyoruz. Bu şekilde. Dişi çiçeğin iç kısmı. Meyve tutumunda muhtemelen burada böcekler tozlama işini yapıyor. Ya tozlama olacak ya da değişik başka yöntemler kullanacaklar ama en yaygınlığı geçmişte hormon kullanımı yapılıyordu. Ama şimdi açık alanda böcekler, arılar, diğer böcekler tozlama işini yapabilirler. Bu da az önceki erkek çiçeğimiz. Şöyle yaklaştırdığımız zaman anterlerin bulunduğu, polenlerin bulunduğu erkek çiçek. Bu şekilde gösterelim. Kabak fiyatının 2,5 ile 4,5 lira arasında olduğunu söylüyorlar. Kabak için 2,5 lira çok fazla aşırı masraf olmadığı için yani kurtarabilir diyebiliriz. 4,5 lira iyi bir ücretli fiyat satıldığı zaman. Ancak diğer domates gibi çok fazla masraf yapılan sebzeler için 2,5 lira artık günümüzde oldukça düşük bir ücret. Hasat işlemlerini az önce de söylediğimiz gibi her gün ya da 2 güne bir, 3 güne bir gelişmesine göre yapılabilir. Örneğin bu bitkide yarın için kesilecek herhangi bir kabak göremiyoruz.
Kesilen yerleri zaten şuralardan görebiliyoruz. Hasatları buradan yapılmış. Kesime hazır bir kabak var mı? Ona bakalım şu yakın yerden, fazla içeriye girmeden. Bahçe içerisine girildiği zaman sıra aralarını yapraklar kapatmış. Buradan yapraklar kırıldığı zaman kalın bir boru şeklinde bir yaprak olduğu için kırıldığı zaman buralardan suyu akar. Buradan fungal hastalıklar gelip ulaşabilir. Burada bakın meyveyi keserken hemen yaprağa zarar verilmiş aslında. Koparılabilir buradan ama çok dikkatli olunması gerekiyor. Yaprakları kırmamak adına da fazla içeriye gitmek istemiyorum. Şimdi şöyle bir meyve var. Bu meyveyi de yarın olmaz ama yarından sonra keserek pazarlayabilirler.